Ama varlığımı kabul etmiyorlar. Abla, bana neden böyle yapıyorsun? Sadece bir aile istiyorum. No no. Hemen kaldırın onu. Shenro, o senin kız kardeşin. Nasıl bu kadar acımasız olabilirsin? İyi misin? Yaralanmış mı bakayım? Gel. Kız kardeşi sakinleştirmek için annemle babam ona Shenro ismini kullanmaya devam etmesine izin verdi. Ben ise sadece ismimi değiştirebildim. Shenro. Bugünden itibaren adın Shenro. Baba, kız kardeşini kıskandığını biliyor ama sonuçta o küçüklüğünden beri annemizle babamızla birlikte büyüdü. Baba, senin ve kız kardeşinin iyi geçinmeni umuyor. Hayır, öyle değil. Tamam, eve gidelim. İsmimi ona vererek gerçekten huzur bulacağımı sanmıştım. Ama o cehenneme adım atışımın başlangıcıydı. Shaoro. Başlangıçta Shenro'nun kaprisleriyle karşılaştığımda onunla konuşup ona katlanmamı isterlerdi. Shaoro, bu anne babanın senin için özenle hazırladığı prenses odası. Beğendin mi? Eme. Abla gerçekten şanslı. Sadece Shen ailesinin öz kızı. Bu kadar güzel bir odaya layık olabilir. Sorun değil. Baba, anne. Biliyorum, sadece evlatlık bir kızım. Böyle bir lüksü istememeliyim. Ama anne, baba, size yalvarıyorum. Beni kovmayın, olur mu? No no. Anne baban seni nasıl kovar? Evet, Nuo o. Anne baban. Siz onun, Shenro'nun. Sizin öz kızınız olduğu için. Nuo'ya ayrıcalık yapılmasına katılmıyorum. Abi, anne babamızın zor durumda kalmasını istemiyorum. Nuo, bu nasıl zor durumda kalmak oluyor? Bu zaten senin hakkın. Evet Nono, küçüklüğümüzden beri anne baba. En çok seni seviyor. Shaoro, sen ablasın. Kız kardeşine biraz anlayış göstermelisin. Ne dersin? Anne baba daha sonra. Sana bundan daha büyük. Daha güzel bir oda yapar. Olur mu? Sonra onların fikir alışverişi emre dönüştü. Benim tamamen kabullenmem. Ve alışılmış hale geldi. Nono, Baba. amca merhaba, merhabalar. Baba seni dershaneye götürecek. Baba, sınıf arkadaşlarım da benimle aynı dershaneye gidiyor. Onları da yoldan geçerken bırakabilir misin? Tabii ki olur. Haydi binin. Teşekkürler amca. Baba, Joro, sen. Baba, dershaneye geç kalacağım. Hadi gidelim. Geliyorum. Joro. Baba önce kız kardeşini bırakacak, sonra seni alacak. Bekle beni. baba. Üzgünüm. Aradığınız numara şu anda kapalı. Üzgünüm. Aradığınız numara şu anda kapalı. Kaç veriyorsunuz? Usta Tianyuan villasına ne kadar? 200. Usta param pek yetmiyor. Biraz daha ucuza olmaz mı? Paran yoksa ne taksi çağırıyorsun? Vaktimi çalıyorsun. Usta. Hadi yemek yiyelim. Annemin yemekleri çok lezzetli. Hadi, bunu da bir dene. Ben geldim. Bu kadar yağmur yağıyor. Neden taksiyle gelmeyi akıl etmedin? Yoksa insanların önünde acınası duruma düşüp ilgi mi çekmeye çalışıyorsun? Diyorum ki, bu yaşta nasıl bu kadar kurnaz olabiliyorsun? Anne, abi, ablamı azarlamayın. Belki de sadece köyde yaşamaya alışkın. Şehir hayatına henüz uyum sağlayamadı. Kız kardeşin üşütmüş, hemen içeri gir. Temizlenip çık, üzerindeki soğuğu ona bulaştırma. Hadi, çabuk. İşte o zaman ilk kez net bir şekilde fark ettim. Bu eve asla tam anlamıyla ait olamayacağım. Hadi, bir de karides ye. Karides vücuda iyi gelir. Anne, ben hala kaburga istiyorum.
Al. No, biz onu küçüklüğünden beri şımarttık. Sen ablasın, ona biraz daha anlayışlı olmalısın. Bu son kaburga parçası Noo'ya gidiyor. Al, burada karides var. Sen karides ye. Ben karidese alerjim var. Alerji mi? Neden daha önce söylemedin? Shenrou'nun zehri yemesiyle. Teker teker ayıklıyorlar ama benim karides alerjimi hatırlamıyorlar. Bu da hayati tehlike oluşturabilir. Kardeşime boyun eğmek. Sanki ömür boyu uymam gereken bir kurala dönüştü. Yarın sınav var. Muhtemelen Shenrou'yu alıp dışarıda lüks bir yemeğe gittiler. Uslu kızım, baban bu sefer özellikle geldi. Üniversite sınavına seninle girmek için. Evet No. Bu sefer bizimle. Tüm ailen destek oluyor. Kesinlikle ideal bir üniversiteye. Gireceksin. Kardeşim, abin sana inanıyor, sen en iyisisin. Teşekkürler anne, baba, abi. Kesinlikle 2 kat çalışacağım. Bu yılın birincisi olup Shen ailesinin gururu olacağım. Ben demiştim, bizim Nuono. Kesinlikle Shen ailesinin en başarılı çocuğu olacak. Aynen öyle. Hadi eve gidelim. Abla. Neden artık yemek yiyorsun? Babam görse. Bizi sana kötü davranıyor sanacak. Babanın dönüş saatini kasten hesapladın. Bu eski kıyafetlerinle burada zavallı taklidi yapıyorsun. Bizi şikayet ediyorsun, değil mi? Anne, hayır, ben sadece çok açtım. Aç mısın? Peki biz az önce dışarıda yemek yerken. Neden gelmedin? Şimdi gizlice çıkıp artık yemek yiyorsun. Kasıtlı değilsen. Nesin sen? Söylesene, ne kadar zamandır geri döndün? Hala o köydeki pis alışkanlıklarını getirdin. Kasten her yerde bize karşı çıkıp bizi rezil ediyorsun. Ay, daha iki laf etmeden hasta taklidi mi yapmaya başladın? Shenruo, neden bu kadar çok küçük hesapların var? Yeter, ikiniz de biraz az konuşun. Shaoruo, annene kızma. Annen, ağzı sert, yüreği yumuşaktır. Bak, sana hediye almam için özellikle tembihledi. Shaoruo, duygular yavaş yavaş uyum sağlamayı gerektirir. Sonuçta döneli çok olmadı. Annenin karakteri de. Biraz baskın. Bu yüzden hayatta kaçınılmaz olarak bazı çatışmalar olacak ama zamanla düzelecek. Gel, baban takayım. 4 yıldır bu aileye uyum sağlayamadım. Düzelecek mi? Ama benim için artık zaman yok, baba. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Söyle bakalım. Biraz bekleyin. Tamam. Nasıl bu kadar kayırabilirsin? Shenruo'ya o kadar güzel bir bilezik verdin. Bizim Noo'ya ne? Elbette öyle. Bizim Nono tabii ki en iyisi. Bu, Nono'nun göz koyduğu o spor araba. Uçaktan iner inmez baban ilk iş bayiden ayırttı. Nasıl, beğendin mi? Beğendim. Teşekkürler baba. İşte böyle olmalı. Nono, bu sınavda elinden geleni yap. Ailemizin şanını yücelt. Evet. Hey, Shaoruo, az önce. Bana ne söyleyecektin? Hala burada dikiliyorsun. Hemen yatağına git. Bizim Noo'nun dinlenmesini bölme. Tamam, biraz susun. Shaoruo, ne olursa olsun. Yarın sınavdan sonra konuşuruz. Geç oldu. Hepiniz erken yatın. Kayıranlar asla kayırdıklarını kabul etmez. Sadece daha anlayışlı ol diye baskı yaparlar. Ama ben yeterince anlayışlı değil miyim? Peki anlayışlılığım bana ne kazandırdı? Bu durumda ailenizi çağırmalısınız.
Bazı şeyleri ailenizle açıkça konuşmamız gerekiyor. Doktor, bana direkt söyleyebilirsiniz. Annemle babam. Meşgul, gelemiyorlar. Böbrek yetmezliği değerlerin kritik seviyede. Vücudunun tüm işlevleri hızla kötüleşiyor. Peki mezun olana kadar dayanabilir miyim? Kızım, çok umutlanma. En fazla birkaç günün kaldı. Yarın sınav var. Biraz daha dayan, lütfen vücudum. Ölmek istemiyorum. Bugün sınav günü. Hala yataktasın. Bu sıcakta, bu kadar sıkı giyinmişsin. Bana surat mı asıyorsun? Geleceğinle mi oynuyorsun? Seni doğurmak için canımı dişime taktım. Ben sana bir düşman mı doğuruyorum yani? Anne, kahvaltı nerede? Hemen geliyorum kızım. Bugün işim var. Seninle uğraşamam. Ölsen de umurumda değil. Bugün sınava gitmeye cesaretin yoksa öl kızım. Geliyorum. Abla. Geliyorum. Teyzeciğim. Hoş geldin. Bu iki çocuk bugün üniversite sınavına girmiyor mu? İyi şans getirsin diye 2 tane şans tılsımı aldım. Alın. Teşekkürler teyze. Şauro nerede? Bu kız benimle inatlaşıyor. Hala yataktan kalkmadı. Ne yaparsa yapsın. Hep ağırdan alıyor. Tam bir taşralı havası var. Bizim aileden hiç değil. Çocuk bunca yıl bugün için çalıştı. Bu kadar sorumsuz davranmaz herhalde. Değil mi? Bugünü bilerek seçti. Sadece beni sinir etmek istiyor. Yukarı çıkıp bir bakayım. Şauro, teyzen giriyor. Şauro, uyan artık. Bugün senin için önemli bir gün. Geç kalamazsın. Şauro, terbiyen köpeklere mi kaldı? Büyüğün seninle konuşuyor. Yataktan bile kalkmıyorsun. O köylüler sana nasıl terbiye vermiş, hiç anlamıyorum. Hasta mı acaba? Şauro bu kadar terbiyesiz bir çocuk değil. Bu kadar sıkı örtünmüş. Ateşi mi çıktı acaba? Sen ona karışma. Bu yaşa geldi. Hasta olduğunu söyleyemez mi? Bırak kendi kendine numara yapsın. Sınava yetişemezse köye dönüp tarla sürmeye gitsin. Abla, Şauro'ya böyle deme. Bakalım ne kadar dayanabilecek, kemikleri ne kadar sert. Yarın işe gitmen gerekmiyor mu? Hadi git. Şauro, teyzen sınavında başarılar diler. Oraya koy yeter. Hadi gidelim. No, sınavın nasıl geçti? İyiydi. Sorun olmaz herhalde. Ben de öyle demiştim. Bizim Nono kesin en iyi üniversitelere girer. Belki de birinci bile olur. Ağabey, sınav daha bitmedi. Bitmese bile. Bizim Nono kesin iyi yapmıştır. Aynen öyle Nono. Çok da mütevazısın. Sınavın bitince ağabeyin sana görkemli bir kabul partisi verecek. Herkes bilsin. Kız kardeşimin ne kadar harika olduğunu. Baban uçak biletlerini ayarladı. Sınavın bitince ailece. Doğru Maldivlere tatile gideceğiz. Gerçekten mi baba? Harika. Şauro nerede? Sınavı nasıl geçti bilmiyorum. Onu ne yapacaksın? O işe yaramaz kız. Ne kadar çalışırsa çalışsın. Sadece meslek okuluna gidebilir. Bizim Nono ile nasıl kıyaslanır ki? Aynen öyle. Nono derslerinde iyi. İleride memur olacak biri. Daima davranışlarına dikkat et, boş yere. Kız kardeşinin geleceğini mahvetme, bir bak kendine. Eve gelir gelmez yatağa uzanıyorsun. Domuz bile senden daha enerjik. Bir de Nono'ya bak. Eve gelir gelmez odasına kapanıp ders çalışıyor.
O doğru yolda ilerliyor. Bir de sen. Notların berbat, tembellikten kıpırdamıyorsun. Sana söylüyorum, duymuyor musun? Sen. Bu koku da ne? Çok kötü kokuyor. Yine mi duş almadın? Söylesene. Ne kadar zamandır evdesin? Hala her gün duş almayı unutuyorsun. Beni deli ediyorsun. Bu kötü alışkanlıklar kırdan gelince. Ne zaman düzelteceksin? Artık. Shen ailesine rezil olmaktan vazgeçebilir misin? Bu dansını mutlaka video çekip sosyal medyada paylaşmalıyım. O arkadaşlarına göstereyim. Soğuk ve ulaşılmaz tanrıçamızın diğer yüzünü. Olmaz. Paylaşamazsın. Hemen sil onu. Sil. Of, bu ne kokusu böyle? Çok pis. Shaoruo Hanım, odada mısın? Shaoruo Hanım, ses ver. Yoksa başına bir şey mi geldi? Ay. Anne, baba, ağabey, no. Üniversiteli kızımız geldi. No'muzun sınavını başarıyla bitirmesini kutluyoruz. Bu çiçek kızıma çok yakıştı. Teşekkürler anne. Yoruldun tatlım. Hadi gidelim o zaman. Direkt havalimanına. Ablam nerede? Bu seyahate bizimle gelmeyecek mi? Birkaç kez aradım, açmadı. Annenle hala küs olmalı. Bence onu fazla şımarttılar. Birkaç gün yalnız bırak, ne kadar dayanabilir ki? Ablam gerçekten anlamıyor. Anne onun iyiliği için uğraşıyor. Bizim No en anlayışlısı. O Shenruo, yarısı kadar uslu olsa. Anne bu kadar endişelenmezdi. Onu boş ver, Nono'yu alıp. Güzelce gezmeye gidelim, hadi uçağı kaçırmayalım. Teyze Zhang. Ne oldu? Hanımefendi. Geri gelebilir misiniz? Shaoruo hanım için endişeleniyorum. O başına bir şey gelmiş olabilir. Ne? Ne oldu? Zhang teyze aradı. Ruo kendini odasına kilitlemiş. Ne kadar kapıyı çalarsa çalın. Çıkmak istemiyor. Ona ne olabilir ki? Sadece numara yapıp huysuzluk ediyordur. Yoksa sınav salonuna gitmedi mi? Gitsin gitmesin, ne fark eder? O kafayla sınav salonuna gitsen bile. Biz Shen ailesinin yüzünü kara çıkarırsın. Bir anahtarcı çağırdım. Hadi hemen geri dönelim. Ah, baba, o artık kaç yaşında? Yoksa kendi kendine odasında mı boğulacak? Seni ahlaksız çocuk. Nasıl böyle bir şey söylersin? Ablam belki de anneme hala kızgındır. Bu sabah evden çıkarken onu gördüm. Ablama sınav salonuna birlikte gidip gitmeyeceğini sordum. Sonra bana sertçe, beni rahat bırak, dedi. Ve sonra kendi odasına gitti. Ne? Bak ne dedim, o hiçbir yerde tutunamayan, vahşi bir kız. Bu asi kız. Tam bu kritik anda bana iş çıkarıyor. Shen ailesi nasıl böyle nankör bir şey çıkardı? Döndüğümde onu iyice halledeceğim. Shenruo, hala sınav salonuna gitmemekte direniyorsun. Eğer hasta numarası yaparak anne babanın sempatisini kazanmaya çalışıyorsan. Sana hayal kurma derim. Onlar senden giderek daha çok nefret edecek. Shenruo, duyuyor musun? Pekala, madem sınava girmek istemiyorsun, senin için bunu gerçekleştireyim. Ablam bunu belki de anne babasının ilgisini kazanmak için yapıyordur. Tamamen saçmalık. Böyle önemli bir anı, onun bu kadar hafife almasına izin verilemez. Boş ver, zaten o bir işe yaramaz. Sınava girsin girmesin, fark etmez. Aynen. Neyse ki bizim Nono'muz çalışkan. Hadi, acele edin, yollar tıkalı, uçak beklemeyecek. Evet, gidelim. Tamam, binin.
Tamam. Teşekkürler, usta. Alo, hanımefendi. Shaoruo Hanım'ın odasının kapısı nihayet. Zhang teyze, Shenru'yla ilgilenme. Kendi kendine odasında düşünsün. Bu. Ama Shaoruo Hanım'ın odasında. Daha fazla laf etme. Kendi işine bak. Daha fazla burnunu sokarsan seni kovarım. Pekala. Hanımefendi. İlgili kişilere ulaşıldı. Burada nasıl yaşanır ki? Ah, Bay Shen, Bayan Shen, nihayet döndünüz. Bakın, siz site yönetimi sorumlu musunuz? Ailecek bir tatile çıkmak için çok uğraştık. Sırf bu yüzden bizi geri çağırdınız. Gerçekten sinir bozucu. Aynen öyle. Kızım sınavını yeni bitirdi. Rahatlamak için dışarı çıkmayı bekliyordu. Sorun varsa tatilden dönüşümüzü bekleyemez miydiniz? Gerçekten çok özür dilerim, Bayan Shen. Ama bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Kokuyu bir alın bakalım. Tuvaletten bile beter kokuyor. Dışarıda keyif yapmaya utanmıyor musunuz? Nasıl bu kadar kırıcı konuşabiliyorsun? Gel de bir kokla. Tüm site. Evinizin kokusuyla dolmuş. Hala bana kızmaya utanmıyor musun? Bu kesinlikle Shenron'un işi, o uğursuzun yaptığı bir şey. Shenruo köyden döndüğünden beri. Bu pis alışkanlıklarını getirdi. Hiç düzelmedi. Hiçbir işe yaramıyor. Sürekli başımı belaya sokuyor. Çok sinir oldum. Yeter. Kavga etmeyin. Hadi kapıyı açıp bir bakın. Bu Shenruo kadını. Bir köpek bile beslesem. Kuyruğunu sallar. O ise bütün gün bize sorun çıkarmaktan başka bir şey yapmıyor. Shenro, evde ne halt karıştırıyorsun? Hemen çık dışarı. Şuna bakın. Yerdeki şey ne öyle? Bu çok iğrenç. Rezillik. Ah, Ah, ölü var. Bu nasıl olabilir? Kızıma bir şey olmamıştır. Bir şey olmamıştır. no, Xiang. Hepsini dışarı çıkarın. Hadi çıkın. Bakmayın. Çıkın dışarı. Durun. Bir ihbar aldık. Evinizde cinayet işlendiği bildirildi. Yasal prosedür gereği. Olay yerini mühürleyip örnek toplamamız gerekiyor. Lütfen işbirliği yapın. Polis memuru bey. Ölen bizim öz kızımız. Her gün gözümüzün önündeydi. Her hareketini görüyorduk. Cinayet olamaz. Kesinlikle olamaz. Hemen cenaze evini arayıp cesedi alıp yakmalarını söyleyeceğim. Siz polislerin araştırmasına gerek yok. Madem her gün gözünüzün önündeydi. O halde neden öleli günler olmuş? Siz hala fark etmediniz? Aynen. Ölüsü kokmuş, haberleri yok. Bilmiyorum. Nasıl anne baba oldular? Bu sözler de ne böyle? Birkaç gün geç kalsalardı. Kurtlar onu kemiklerine kadar yerdi. Bir kemik kırıntısı bile kalmazdı. Bu çocuk gerçekten çok acınası. Kendisi böyle anlaşılmadan öldü. Öz anne babası, evlatlık kızlarıyla dışarıda keyif çatıyor, tatil yapıyor. Onun öldüğünden bile haberleri yok. Dünyada böyle ebeveyn mi olur? Gerçekten hem acınası hem de nefret edilisi. Benim hatam. Ben onu öldürdüm. Ne diyorsun? Anne, Polis memuru bey, hepsi bir yanlış anlama. Çocuğun annesi belki bir anlık şok geçirdi. Aklı karıştı da saçma sapan konuştu. Kendi öz kızını nasıl öldürebilir ki? Bu kesinlikle mümkün değil. Benim hatam. ah, anne. Hemen bu hanımı hastaneye götürün. Siz 3 kişi benimle karakola gelin, ayrıntılı bir ifade verin. Tamam. Shaoruo. Shaoruo hastalıktan öldü. Benimle ilgisi yok. Anne, biraz normal olabilir misin? Su iç. Benimle ilgisi yok. Ne yapıyorsun? Sensin. Xiaoru'yu sen öldürdün. Ona hep sen zulmettin. Sensin. O zaten öldü. Biraz aklını başına toplayamaz mısın?
Delirme artık. Shaoruo yaşarken. Ben ona böyle davrandım. Onu dövdüm, tokat attım, tekme attım. O daha çok küçüktü. Ne kadar acı çekti ki. Elleri kurtlar tarafından kemirilmişti. Kanıyordu, sürekli kanıyordu. Kanı kurudu. Sen burada delirmeye devam et. Shaoruo, seni anne öldürdü. Anne hata yaptı. Anne ölmeli. Anne ölmeli. Anne ölmeli. Shaoruo. Bu, Shenron'un adli tıp raporu. Ölüm nedeni ileri derecede böbrek yetmezliği, cinayet olasılığı dışlandı. Ne? Böbrek yetmezliği mi? Onun böbrek yetmezliği neden vardı? Biz nasıl bilmiyoruz? Bunu kendinize sormalısınız. Ne şaka yapıyorsun? Sahte olmalı. Adli tıp uzmanlığımızı mı sorguluyorsunuz? Ayrıca midesinde çok miktarda yabancı cisim bulduk. Saç, karton, plastik, hepsi var. Cam kırıkları ve çiviler de. Midesi. Normal insanın 2 katı büyüklükte. Kesin köydeyken edindiği kötü alışkanlık. İyi ki duyulmadı. Yoksa bizi kötü muamele etmekle suçlarlardı. Ablam hep böyle saçma şeyler yapıyor. Bu kötü alışkanlık değil. Depresyondan kaynaklanan Pika sendromu. Onu gerçekten ailemizden biri olarak görüyor musun? Nasıl bu kadar soğuk ve acımasız konuşabilirsin? Benim suçum. Xiaoru'yu ben öldürdüm. Hepsi benim hatam. Eğer biraz vicdanınız varsa, gidip onu alın. Güzelce defnedin. Ben. Baba, hadi gidelim. Burası tüylerimi diken diken ediyor. Hadi, çabuk gidelim. Shaoruo, Shaoruo. Shaoruo. Tamam, gündüz gözüyle neyin nesi bu? Baba, ablamın naaşını gerçekten eve mi götüreceğiz? Ne götürmesi? Ölümü bu kadar şüpheliyken. Ya geri dönüp bizden intikam almaya gelirse? Baba, gerçekten gelip bizden intikam alır mı? Kendi ruhu zayıftı, baskıya dayanamadı. Kendini öldürmeyi seçti. Bizi neden suçluyorsun? O zaman ne yapacağız? Gidip güvenilir bir üstad bulup danışacağım. Nasıl uygun bir şekilde halledebileceğimize bakacağız. Ah benim Shaoruo'm, annenin güzel kızı. Shaoruo. Anne, ne yapıyorsun? No, bu odayı. Ablana geri verir misin? Bu odayı zaten ablan için hazırlamıştım. Ablana geri verir misin? Anne, ne yapıyorsun? Benim güzel kızım. Ne istersen annen sana alacak. Annen senin için alacak. Nono'nun her şeyini. Sana geri alacağım. Olur mu? Olur mu? Anne, gerçekten delirdin sen. Küçük No, Shaoruo. No. Anne, bu numaraları yapmayı bırakabilir misin? No, annen hatalıydı. Özür dilerim. Ablana o kadar pahalı pasta almamalıydım. No, annen hatalıydı. Biliyorum. No. Ah, Bu No çocuğu. Sonunda Xiaoru'yu kabullenemiyor. Söyle bakalım, bundan sonraki hayat ne olacak? Shaoruo küçükten beri kırsalda acı çekti. Şimdi, zor da olsa bizimle yanımıza alabildik. Yiyecek, giyecek, her şey hazır, onun için. Bu şimdiden ona büyük bir kısmet. Evet, Nono'nun hassas bir kalbi var. Ufacık bir şey bile aklında saatlerce döndürür. Görünüşe göre bundan sonra bu konuya daha fazla dikkat etmem gerekiyor. Sakın bir terslik çıkmasın. Eğer için biriktirip psikolojik bir sorun çıkarırsa, sonrasında işimiz çok zor olur. Evet haklısın.
No evde yokken, annemin sana aldığı pasta. Bu pastanın çok lezzetli olduğunu duydum. Hadi aç ye. Onun görmesine izin verme. Shaoruo, doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim anne. Shaoruo, beni kınama ne olur. Bu kardeşin küçükten beri şımartıldı. Sen abisisin. Biraz onun için hoşgörülü olalım. Sanki ben ve baban için yapıyorsun. Olur mu? Bizim Shaoruo'm gerçekten uslu bir kız. Sen köylü bir kızsın. Böyle güzel bir şeyi yemeye layık mısın? No. Bugün ablanın doğum günü. Bu pastayı onun için aldım. Anne, sen daha önce bana sadece beni seveceğine söz verdin. Sen beni yalan söyledin. No. Sen ne yapıyorsun sen? Anneni korkutma. Tamam, sana söz veriyorum. Bundan sonra sadece benim için gözünde sadece beni gör. Sadece beni sev. Söz veriyorum. Hadi onu bırak. Annem her şeyi sana söz veriyor. Olamaz. Sorun nasıl olur da Shaoruo'da çıkar? Nasıl olur da canına kıymak ister? O sadece kırsaldan gelen bir taşralı kız. Olamaz. O kadar hassas olması imkansız. Ne oldu? Baba, annem delirdi artık. Çabuk onu akıl hastanesine götürün. Saçmalama, ne konuşuyorsun? No. Anneni odasına götür, yardım et. Git. Ne duruyorsun orada? Shaoruo yapmaz öyle şey. Yapmaz. Shaoruo asla yapmaz. Merhaba. Siz Shenro öğrencisinin velisi misiniz? Evet, sormak istiyorum. Sizler. Bu bey. Tsinghua Araştırma Enstitüsü'nden Profesör Zhou Mingyuan. Profesör Zhou, bu sefer bizzat gelmesinin nedeni, Xiaoru'yu enstitümüze davet etmek istemesi. Bu, Winglan Araştırma Enstitüsü. Ülkemizin en üst düzeyi, uluslararası alanda saygın bir yeri olan bir kurum. Birçok üst düzey yetenek. Girmek için can atar. Ancak, dürüst olmak gerekirse Profesör Zhou, kızım bu yıl liseden yeni mezun oldu, henüz üniversiteye bile adım atmadı. Sizler yanılıyor olabilir misiniz? Yanılmıyoruz. Yıllar önce, bir akademik dergide yayınladığım bir makalede bir hata vardı. İşte o hatayı ilk fark eden Shenro öğrenciydi. Hatta bana özel olarak e-posta yazıp işaret etti. O günden sonra mektuplaşmaya başladık. Bazı akademik konularda. Onun düşünce tarzı bana çoğu zaman ilham verdi. Profesör Zhou, bu yıllarını gemi tasarımı yayılımına adadı. O makale, neredeyse 10 yıllık emeğin ürünü. İçeriğini anlamak bile zorken, Shenro öğrenci sadece hepsini anlamakla kalmadı. Aynı zamanda birçok kritik soruna da işaret etti. İçerdiği birçok bakış açısı, Profesör Zhou'nun bile açısını genişletti. Bu tür bir yetenek, yıllarca karşılaşılması zor bir şey. Kesinlikle öyle. Akışkanlar dinamiği alanındaki yeteneği, bu yıllarımda gördüğüm en çarpıcı olanı. Yazışmalarımızda ilgili konular etrafında çok şey konuştuk. O bana çok yardımcı oldu. Anlaştık, liseden mezun olunca. Onu Winglan Araştırma Enstitüsü'ne, benimle birlikte bazı ilgili tasarım çalışmalarına katılmaya davet edecektim. Bu davet, hem onun yeteneğinin bir takdiri, hem de daha önce verdiğimiz sözün yerine getirilmesi. Daha önce Shenro'nun bir şeyler araştırdığını görmüştüm. Yoksa aradıkları kişi gerçekten o mu? Ama Shenro öldü. Peki Shenro öğrenci şu an evde mi? Bir saniye bekleyin, onu hemen çağırayım. Tamam. No, birazdan sadece sessizce başını sağla. Başka hiçbir şey söyleme. Hadi. No. İşte bu bey, bu yıllar boyunca seninle yazışan, gemi tasarımı tartıştığın Profesör Zhou. Profesör Zhou'nun bu gelişinin amacı, seni Winglan Araştırma Enstitüsü'ne davet etmek. Profesör Zhou, size bir şey söylemek istiyorum. Bizim No, yakın zamanda adını değiştirdi. Artık adı Shenro. Söz anlamındaki No. İşte kızım. Shenro, değil mi? Zhou dekanımızın bizzat ziyaret ettiği ilk kişisin. Enstitümüzün seni ne kadar takdir ettiğini gösteriyor. Boş laf değil. Shenro, ister misin? Winglan Araştırma Enstitüsü'ne katılmayı. Notlarımı sormuyor musunuz?
Zhou dekanının gözüne girenin notları zaten kötü olmaz. Ama bu yılın üniversite sınavı birincisi olursan, hiçbir sınava girmeden doğrudan katılabilirsin. Enstitümüze. Birinci mi? Peki bu yılki notların nasıl? Ben. Ne oluyor burada? Hadi gidip bakalım. Siz, Bay Shen, değil mi? Merhaba, ben. Merhaba, Bay Shen. Tebrikler, kızınız. Ülke çapında birinci oldu. Daha önce Nono kendi puanını tahmin etmişti. Çok iyi olmadığını söylemişti. Bu kadar kısa sürede nasıl ülke birincisi oldu? Bakın, bu Wingbei Üniversitesi'nin kabul mektubu. Bu, nasıl olur? Bu mektupta bir sorun mu var? Ben. Hayır, sorun yok. Sadece çok mutlu ve heyecanlıyız. Daha mutluluklar var. Bakın, şehir yönetimi. Birinciyi ödüllendirmek için özel olarak 200.000 liralık burs ayırdı. Ben demiştim, Shenron'un olağanüstü yetenekleri var, sıradan biri değil. Şimdi de ülke birinciliğini kazandı. Gerçekten tebrikler. Peki Zhou Dekan, az önce söylediğiniz, kızımız Nono'yu Winglan Enstitüsü'ne alma konusu. Hala geçerli mi? Ha ha ha, elbette geçerli. Harika. Teşekkür ederim, Zhou Dekan. Baba, bu tam olarak ne demek? O Zhou dekanı hiç tanımıyorum. Üstelik bu kabul mektubundaki isim. Açıkça ablam Shenro. Görünüşe göre Zhou Mingyo'nun aradığı kişi. Senin ablan Shenro olmalı. Ne? Bu nasıl mümkün olabilir? Ben zaten biliyordum. Ablam sizin için öz kızınız. İyi bir şey olsa, önce onu düşünürsünüz. Nasıl böyle bir şey söylersin? Bu yıllar boyunca. Ben ve annen sana nasıl davrandık, bilmiyor musun? O zaman neden Zhou dekanın davet ettiği kişinin ablam olduğunu söylüyorsun? Az önce bizzat beni enstitüye davet etti. Şimdi fikrini değiştirip onu diyorsun. Neden? Daha önce, ablanın biriyle yazıştığını gördüm. O kişi. Büyük ihtimalle Dekan Zhou'ydu. İşte bu yüzden bu. Araştırma enstitüsünün güzel kontenjanı ortaya çıktı. Ayrıca, Dekan Zhou'nun bizzat davet ettiği kişi aslında. Senin ablan, Shen Ruo olmalı. Bu nasıl mümkün olabilir? Ablam üniversite sınavına bile girmedi. Nasıl birincisi olabilir ki? Belki de sınavdan sonra öldü. Ayrıca, ikinizin isimleri zaten birbirine çok benziyor. Onların hata yapmış olması da mümkün. Evet, doğru. Kesinlikle böyle. Peki, ablam öldü. Özel kontenjan ne olacak? Olan oldu. Bence bu, kaderin bir cilvesi. Ne demek istiyorsun? Sonuçta, ablan Shen Ruo. Bizim Shen ailesinin kanı. Bu ölümüyle, Shen ailesi için son bir büyük iş yapmış oldu. Shen ailesinin ayaklarını sağlam basmasını sağladı. Sektörün lideri olmamızı. No, iyi dinle. İster Shen Ruo olsun, ister Shen No. Bugünden itibaren, siz ikiniz tek bir kişisiniz. No, araştırma enstitüsüne gittiğinde, çok çalışıp Shen ailesinin yüzünü ağlatmalısın. Elbette çok çalışacağım. Kızım en iyisidir. Merak etme anne. Shen No, öğrenci. Dekan Zhou. Shao Ruo, ben annenim. Shao Ruo. Anne, ne saçmalıyorsun? Ablam çoktan öldü. Böyle saçmalarsan, insanlar duyarsa ne der? Lütfen, böyle yapma. Hanımefendi. Ben annenim, Shao Ruo. Bu ne oluyor? Dekan Zhou, gerçekten çok özür dilerim. Büyük kızımız yakın zamanda öldü. Eşim buna alışamadı. Biraz şok oldu. Bu yüzden. Sen mi? Birbirinizi tanıyor musunuz? Ah, şöyle. Bay ve Bayan Shen. Evlatlık kızlarıyla tatile gittiler. Öz kızları ise zamanında tedavi edilemedi ve evde acı içinde öldü. Ben, bu davadan sorumlu adli tıp uzmanıyım. Bay Shen, bu kız arkadaşım biraz dobra konuşur. Lafı dolandırmaz. Şunu söyleyeyim. Winglan Araştırma Enstitüsü'ndeyken, enstitümüzün en genç temel araştırmacısıydı. Yetenek konusuna gelince, tüm enstitüde onunla boy ölçüşebilecek çok az kişi vardı. Adli tıp uzmanı Bay. Bu, çocuğun vücut yapısı. Nasıl Shao Ruo'ya bu kadar benziyor? Bu benim manevi kızım Chen Wanning. Bugün ilk kez Kinglan'a geliyor.
Onu etrafta gezdireyim. Ortama alışsın. Başka sorunuz var mı? Yok yok, sadece büyük kızıma. Biraz benzediğini düşündüm. Bay Shen, yanılıyorsunuz. Bizim Yanning, sizin kızınız. Olacak kadar şanslı değil. Adli tıp uzmanı bay, ne demek istiyorsunuz? Ne saçmalıyorum ben, Shenro? Zaten öldü, hem de gözümüzün önünde. Nasıl aniden ortaya çıkabilir? Son zamanlarda kafam çok karışık. Gözüm yanılmış olmalı. Winglan 20 yıldır. Öğrenci seçiminde hep titiz davranmıştır. Böyle üstün yetenekli öğrenciler zaten nadirdir. Hem de, ikisi de sadece yetenekli değil, aynı zamanda. Araştırma alanları da örtüşüyor. Haha. Gerçekten bir kader, Huimin. Bence şöyle yapalım, onlar için küçük bir yarışma düzenleyelim, farklı bir hoş geldin partisi olsun. Birincisi, yeni gelenler enstitümüzün atmosferine çabuk uyum sağlasın. İkincisi, böyle iyi öğrencilerin ne kadar parlayabileceğini görelim. Ne dersin? Benim için sorun yok. Her şey manevi kızımın dediği olsun. Kabul ediyorum. Peki ya Shenro? Annem uzun zamandır nöbet geçirmiyordu. Neden onu aniden Shenro sanmış olabilir? Yoksa... No, Dekan Zhou sana soru soruyor. Ablacığım, yazın ortasında maske takmak rahatsız etmiyor mu? Çıkarayım mı? Ne yapıyorsun? Kızım yeni ameliyat oldu. Maskesini çıkaramaz. Adli tıp uzmanı bay, özür dilerim, kızım. Ablasını çok özlediği için düşünmeden hareket etti. Lütfen affedin. Ablam erken öldü. Onu görünce. Ablama çok benzediğini düşündüm. Heyecanlandım. Öyle mi? Komşulardan ifade alırken. Hepsi kız kardeşlerinizin ilişkisinin. Pek iyi olmadığını söyledi. Aha. No, yine Xiaoru'yu kızdırdı. Anne. Ne saçmalıyorsun sen? Yeter. Dışarıda rezil etme beni. Öyleyse, öğrenci Shenro, teklifimi nasıl buldun? Hiçbir fikrim yok. Siz ne derseniz öyle olsun. Yarışma yarından sonra. Şimdi son dakikada çalışıyorum. Zamanında yetişip yetişmeyeceğimi de bilmiyorum. Nasıl olur da o? Belki yarından sonraki yarışmada. Savaşmadan kazanabilirim. Hey Bay Chen, ne tesadüf, yine karşılaştık. Çekil, bana dokunma. Bay Chen, sadece selam veriyordum. Neden bu kadar sertsin? Lütfen benden uzak dur. Vaftiz annen seninle birlikte gelmedi mi? Duyduğuma göre o zamanlar Dekan Zhou ile birlikte Kinglan'ın 2 yıldızı olarak anılıyorlarmış. Ama sonra özel hayatındaki düzensizlikler yüzünden okuldan atılmış. Ben de bu dedikoduyu duymuştum. O zamanların Winglan 2 yıldızını kim bilmez, kim tanımaz ki? Doğru ve ayrıca söylenene göre Bay Huimin'in yeteneği Dekan Zhou'dan çok daha üstünmüş, sadece sonra evlenmeden hamile kalınca. Harika kariyerini mahvetmiş. Böyle insanlar akademik dünyanın yüzünü tamamen karartıyor. Şimdi iyi mi? Hileli yollarla boşlukları kullanıp senin gibi kökeni belirsiz birini Kinglan'a sokuyor. Siz ikinizin arasında tam olarak ne ilişki var ki onu bu kadar yaltaklanmaya itmiş? Bu kadar akademik etik sınırını bile göz ardı ettirmiş. Vaftiz anne, acaba o Bay Huimin'in gayrimeşru kızı mı? Hey, sakın deme, gerçekten böyle bir ihtimal olabilir. Sizin kırlı aklınız her şeyi kırlı görüyor. Sıcak havada maske takıyorsun. İnsanlardan korktuğundan değil. Neyden korkuyorsun? Cesaretin varsa çıkar şunu. Sen kim oluyorsun da ben seni dinleyeyim? Bence sen sadece vicdan azabı çekiyorsun. Dövme cesaretin mi var? Bence o çaresizlikten saldırıyor. Günümüz kızları gerçekten çaba göstermiyor. Genç yaşta kestirme yollar düşünüyorlar. Zengin ve güçlü insanlara yapışıyorlar. Onun anne babası olsaydım, kesinlikle bacaklarını kırardım. Hepimiz canla başla çalışıp Kinglan'a girdik. Ama böyle torpil yapan insanlar tarafından eziliyoruz. Bu sizce adil mi? Doğru. Biz yıllarca sıkı çalıştık. Bunun için mi? Böyle insanların bize basamak olması için mi? Evet, Kinglan'dan defol. Ben ülke çapında üniversite sınavı şampiyonuyum. Senin gibi biri. Benimle yarışmaya bile layık değil. Kinglan'da kalmaya hiç layık değil. Shenro ne zaman ülke çapında şampiyon oldu? Doğru. Hiç layık değil.
Evet, Kingland'dan defol. Kingland'dan defol. Senin gibi biri benimle yarışmaya hiç layık değil. Aklı varsa kendin çekil. Yoksa... Bu videoyu internete koyacağım. Bir daha asla başını kaldıramayacaksın. Güzel, onu tut. Bugün görmek istiyorum. Sen gerçekten neyin nesisin? Bırak beni. Ne yapıyorsunuz? Yemekhanede toplu kavga mı çıkarıyorsunuz? Kingland'da kalmak istemiyor musunuz? Bu kişi, ahlaksız. Kimse onu onaylamıyor. O neden Kingland'da? Ah, bu. Bu Chen Lanning değil mi? Hızlı, hızlı. Chen, iyi misin? Bilmiyorsunuz. Bu Chen Wanning. Adli tıp uzmanı Bai ile ilişkisi, manevi kızından daha fazlası. Chen Wanning aslında. Adli tıp uzmanı Bai'nin öz kızı. Kapa çeneni. Wingland bir araştırma kurumudur. Buraya giren herkes, katmanlı seçimlerden geçmiş en iyilerdir. Böyle saçma sapan şeyler olmaz. Hiçbiriniz saçma sapan konuşmayın. Yanlış mı söyledim? Masumsa, notları konuşsun. Üniversite sınav notlarını gösterirse, ona inanırız. Transkriptini görmek istiyoruz. Evet, aksi takdirde ikna olmayız. Notlarına bakalım. Onu bu şekilde korumanız. Öğrencilerin kalbini kırabilir. Kingland'a nasıl saygı görürsünüz? Tam olarak ne istiyorsun? Basit. Maskeni çıkar. Geçmiş araştırmanı istiyoruz. Kingland'a gerçekten yetenekle mi girdin? Görelim. Korkuyor musun? O zaman kendin defol git. Bir daha görmeyelim seni. Defol, 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 defol. Pekala. Çıkarıyorum. Bu çok ciddi. Hızlı, revire götürün. Gözümün önünde zorbalık mı yapıyorsun? Tam bir kanunsuzsun. Kasıtlı yapmadım. Shen No. Biraz dikkatli olmanı tavsiye ederim. Seni, nadir bir dahi olarak görmezsem, seni çoktan Kingland'dan kovardım. Bugünkü olay için, geçici bir kampüs içi uyarı cezası veriyorum. Yarışmada beni hayal kırıklığına uğratma. Chen Yanning, seni bekliyorum. Lanning. Nasılsın Lanning? Bırak da yaraların ciddi olup olmadığına bakayım. Ah, bir şey yok kayınvalidem. Sadece küçük bir sürtüşme. Onlar tamamen kanunen kaçıp gidiyor. Hayır, polisi aramalıyım. Kayınvalidem, şimdi sırası değil. Bilgi yarışması yakında başlayacak. Onlara küçük bir sürpriz hazırlamanın tam zamanı. Karar verdin mi? Evet. Aradığınız abone şu anda kapalı. Aradığınız abone şu anda kapalı. Alo, bir sorun oldu. Shaoro. Çabuk hastaneye götürün. Hadi, gelin buraya. Ben burası. Ben cennete mi geldim? Ah canım. Benim aptal kızım, neden böyle saçma şeyler söylüyorsun ki? Şimdi. Şimdi saat kaç?
8,5. Shaoro, daha yeni uyandın. Yatakta iyi dinlen. Bugün üniversite giriş sınavı, mutlaka katılmalıyım. Tamam, kayınvalidem arabayla seni götüreyim. Tamam, kayınvalidem. İyi ki sen ve babam varsınız. Giriş sınavı günü, eğer sen 3 trafik ışığında hız yapıp kırmasaydın, ben kesinlikle sınava yetişemezdim. Ve geçen ayki böbrek nakli, eğer siz bulmasaydınız. Eşleşen böbrek donörünü, belki ben. İyi çocuğum. Biz büyük felaketten kurtulduk. Bundan sonra bolca şansımız olacak. Şimdi aklıma geldi. Shen ailesinden o grup insan. Bir ölü domuz etiyle nasıl dehşete düşüp kaçtılar. Buna hala gülüyorum. Bu işe yarayacak mı? Bu özel yapım, yüksek derecede simüle edilmiş suni insan modeli. İçine de domuz eti doldurdum. Ama bunu yapmak gerçekten gerekli mi? Bu da Shen ailesine bir sınav. Eğer onlar zamanında fark ederlerse, bu şu anlama gelir ki hala Xiaoru'yu önemsiyorlar. Peki ya gerçekten fark etmezlerse? O zaman ben Xiaoru'yu alıp gideceğim. Adını soyadını değiştireceğim. Bundan böyle Shen ailesiyle hiçbir ilişkisi kalmayacak. Yue Ting. Yine de sizin nononuz çok başarılı. Bu Winglan. Her insanın girebileceği bir yer değil. Evet, Shen Ruo gibi değil. Tam bir şanssızlık getiren, bizim Shen ailesi. Ne günah işledik de böyle bir şey çıktı başımıza. Bilmiyorum. Kişi öldü işte. Biraz az konuşsanız. Oğlumu hapse attırdı. Oğlumun. Geleceğini mahvetti. Hatta yenge de onun ölümü yüzünden. Deli divan oldu. Onun hakkında birkaç laf etsem ne olur? Yeter. Bu neşeli günde, bu tatsız şeylerden bahsetmeyin. Yuting, yenge ve Shao Heng neden gelmedi? Ah, son zamanlarda hep evde dinleniyor. Shao Heng de ona bakmak için evde kaldı. Sayın misafirler, yarışmamız hemen başlıyor. Şimdi, yarışmacılarımızı sahneye davet ediyoruz. Shen Nuo ve Chen Wanning. Hadi no. Bu Chen Van Ning'in derdine. Yoksa gelmeye mi korkuyor? Korkması normal tabii. Sonuçta bizim no. Çok yetenekli. Rakip gelmediğine göre doğrudan. Bizim Nuo'nun kazandığını ilan edebilir miyiz? Chen Wanning gelmediğine göre. İlan ediyorum ki, bu yarışmanın galibi. Kim vazgeçtiğimi söyledi. Gelmeye yüzüm mü var? Neden olmasın? Önceden senin zorbalığın yüzünden. Ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldım, neredeyse. Bu yarışmaya katılamayacaktım. Sen. İkiniz de Winglan Araştırma Enstitüsü'ne özel yetenekle alındınız. Bu potansiyelinizi gösteriyor. Umarım ki, bu yarışmada, gerçek yeteneklerinizle konuşur. Şüphecileri susturur, seyircileri ikna edersiniz. Ama korkuyorsanız, şimdi çekilebilirsiniz. Yarışmaya katılabilirim. Ben de. Öyleyse, yarışmanın başladığını ilan ediyorum. Bitirdim. No gerçekten harika. Bu kadar zor bir soruyu bu kısa sürede bitirebilmek, ha. Din Zhou bile Nuo'yu övdü. Nadir görülen bir dahi olduğunu söyledi. Elbette öyle. Süre doldu.
Jüri üyeleri lütfen puanlamaya geçsin. Bu çözüm yaklaşımı gerçekten çok yenilikçi. Uzun zamandır böyle yetenekli bir genç görmemiştim. Bu denklemi nasıl bilebilir ki? Bu yarışmayı kesinlikle ben kazanacağım. Bu çözüm yaklaşımı neden Shenlong'unkine bu kadar benziyor? Kağıdını Shenhuo teslim etti önce. Acaba Shenhuo'dan kopya çekmiş değil mi? Büyük ihtimalle. Bu soru çok zor. Kesinlikle o. Yazamayıp rezil olmaktan korktuğu için bu yanlış yollara başvurdu. Şaşırmadım zaten. Kinglan'a sadece bağlantılarıyla girdi. Bu Chen Wanning bir bakıma. Gerçekten de çok iyiymiş. Böyle zor bir soruyu bile çözüyor. Ama iyi ki ben önceden Shenhuo'nun eski notlarını inceledim. Onun çözüm yaklaşımıyla bu kişiyi kesinlikle yenerim. Dunning kendi yeteneğiyle Kinglan'a girdi. Yarışma alanında. Binlerce kişi izliyor. Baştan sona kendisi çözdü soruyu. Gerçek ortada, bu açık açık kopya çekme. Not biraz düşük olsa önemli bir şey değil. Ama kopya çekmek çok utanç verici, bu karakter meselesi. Wingland'da nerede bulmuş bu insanı bilmiyorum. Gerçekten ne kadar insanın kalbini kırdı. Hey, hepimiz susalım. İki kişinin çözüm yaklaşımı. Birbirine çok benziyor olsa da. Bu standart bir formül üzerinde. Yenilik yapılmış, yani bu kopya çekme anlamına gelmez. Başkan Zhou, şimdi ne yapacağız? Benim No'num çok yetenekli. Beraberliği asla kabul etmez. Evet, biz beraberliği asla kabul etmiyoruz. Duruma bakacak olursak. Bence ikisine bir ekstra yarışma yapalım. Ne dersiniz? Evet, olur. Peki o zaman. Jüri heyeti görüşme yaptıktan sonra oy birliğiyle karar verdi. Ekstra soru ile yarışmanın galibini belirlemeye. Bu tamamen gereksiz bir şey. Galip zaten benim No'num olacaktı. Peki, öyleyse soruyu bizzat ben sorayım. Pekala, şimdi çözüm başladı. Bu Shenhuo'nun Başkan Zhou'a gönderdiği mailde. Bahsettiği denklem değil mi? Canım kız kardeşim. Bu sefer gerçekten bana çok büyük bir yardım ettin. Ben bitirdim. Bu Chen Wanning. Shenhuo'dan daha iyi olamayacağını anlayıp. Direkt pes edelim artık. Doğru, torpille, arka kapıdan giren biri. Nasıl kolayca çözebilir ki bu? Öncekinden daha zor soruyu? Ben de bitirdim. Lütfen ikiniz kenara geçip, kürilerin gelip puan vermesini bekleyin. Chen Wanning. Sana tavsiyem, erkenden pes et, rezil olmaktan kurtul. Bizim Nono gibi bir dahiyi kaybetmen. Hiç de ayıp değil. Pes etmesi gereken Shenhuo olmalı. Sen bu torpilli, şimdi laf yetiştirmeye cüret ediyorsun. Acaba Wingland Üniversitesi'ne kadar atılman mı gerekecek? Ancak o zaman rahat edeceksin. Kimin atılacağı belli değil daha. Yüzünü bile saklayan, gizleyen biri. Ne kadar iyi biri olabilir ki? Shaoro, Shenhuo. Sen ölmedin mi? bu kesinlikle mümkün değil. Ne oluyor böyle? Tepkilerinize bakılırsa bir tanıdığıma mı benziyorum? Bu tam olarak ne demek? Muhtemelen beni başkasıyla karıştırdılar. Sen gerçekten Shenro değilsin. Bay Shen, galiba öz kızınızı. Unutmuşsunuz. Sizin ihmaliniz yüzünden cesedim. Kurtlar tarafından kemirilip geriye hiçbir şey kalmadı. Nasıl olur da? Önünüzde bilir. Doğru. Ablam Shenhuo öldü. Sen Shenhuo olamazsın. Kesinlikle Shenhuo değil. Ne kurt kemirmesi? No. O ne diyor? Shaoruo hastalıktan ölmedi miydi? Az önce söylediği ihmal ne demek? Shaoro bazen anlayışsız olabiliyordu. Ama sonuçta bizim Shen ailesinin çocuğuydu. Shaoro senin öz kızındı.
Ona nasıl davrandın? Xiaoruo gerçekten nasıl öldü? Bu tam olarak ne anlama geliyor? Nono'yu mezuniyet gezisine götürdük. Biz ihmal ettik. Fark edemedik. Xiaoruo öldü. Ne diyorsun sen? Çok dikkatsiz davrandın. Xiaoruo senin öz kızım. Bütün bunları size sonra açıklayacağım. Tamam mı? Bay Shen. Yanlış hatırlamıyorsam, öz kızınızın cesedi. Şu anda hala morgda yatıyor değil mi? Eğer görmek istiyorsanız, daha geç değil. Ne? Ne dedin? Xiaoruo'nun cesedi. Hala yakılmadı mı? O birkaç aydır ölü değil miydi? Falcı büyücü şöyle dedi ki, Xiaoruo'nun cesedini eve getirmeyiz. Aksi takdirde, bütün Shen ailesi başına büyük bela gelir. Sen gerçekten de Xiaoruo'nun öz babası mısın? Nasıl ona böyle davranabilirsin? Yeter artık, yarışmanın sonucu. Şimdi açıklanabilir. Bundan önce, Shenluo'ya bir soru sormak istiyorum. Nasıl aklına geldi bu formülü kullanmak? Bu soruyu çözmek için, Tabii ki. Çünkü bu en kolay ve pratik çözüm yolu. Bu formül Shenruo ve Dinzo'nun mektubunda geçiyor. Kesinlikle soru çıkmaz. kazanan, bizim Nono'muz değil mi? Söylemeye gerek bile yok. Kesinlikle bizim Nono'muz kazanacak. İlan ediyorum ki, bu yarışmanın kazananı. Öğrenci Chen Yan. Ne? Chen Wanning sadece 3,5 satır yazdı. Ne hakla kazanıyor? Demek ki gerçekten torpil. Açık açık kopya çekiyorlar. Bu tamamen kanunsuzluk. Kabul ediyorum. Benim kişisel çıkarlarım vardı. Herkesten özür dilerim. Dinzo nasıl böyle yapar? Bu seviyede bir yarışmada. Nasıl açık açık hile yapılır? Ben ayrıca, öğrenci Chen Wan özür dilerim. İş ortaya çıktı diye. Sırf Chen Wan özür dilemesin ki. Bu çok ayıp bir durum. Demek ki Chen Wanging'in arka planı. Gerçekten çok güç. Demek öyleymiş. Bu gerçekten akademi dünyası için bir utanç. Kinglan'ın saygın akademisyenine açıkça özür dilettiren bu arka plan. Düşüncesi bile korkunç. Kinglan'dan ayrılmak istiyorum. Onun gibi biri varken, bizim gibi yoksul aile çocuklarının üzerinde baskı kuruyor. Hayatımız boyunca asla şansımızı değiştirme fırsatı bulamayız. Rezillik, rezillik. Bu soru. Shen Nuo, aslında bunu çok önceden biliyordu. Dekan Zonu'nun korunduğu kişi. Shen Nuo. Bu nasıl mümkün olabilir? Kazanan Chen Wan Ning değil miydi? Dekan Zhou, siz ne söylüyorsunuz? Nuo, çabuk herkese açıkla. Bırakın ben anlatayım. Yıllar önce, Shen Nuo ile yazışmalarımızda bu konuyu tartışmıştık. Ve şimdi, Shen Nuo'nun bu soruyu çözme yöntemi, aslında yıllar önce. Benim en eski çözüm yöntemim. Yani demek istediğiniz, Nuo bu soruyu önceden biliyordu. Kesinlikle öyle. Peki öyleyse, nasıl olur da yarışmayı kaybetti? Çünkü bu cevap yanlış. Ne? Bu nasıl mümkün olabilir? O mektupta Dekan Zhou açıkça kendi araştırma sonuçlarıyla övünüyordu. O Kinglan'ın akademisyeni nasıl hata yapabilir? Shen Nuo, unuttun mu? O zamanlar yazışırken, açıkça belirttiğimiz, bu çözüm yönteminin yanlış olduğunu söyleyen kişi. Sensin. Aslında anlaşmıştık. Bir sonraki yazışmamızda, onun çözüm yöntemini bana paylaşacaktı. Ama sonra jüri üyeleri. Neden bilmiyorum. Bu iletişim aniden kesildi. Yani siz bu soruyu bu yarışmanın ek sorusu olarak koydunuz. En iyi cevabı almak için. Doğru. O zaman size hemen cevap yazamadım. Çünkü uzun süre düşündüm ve fark ettim ki sizin yönteminiz en doğru yöntemdi. Öyle mi? Evet, uzun süre düşündüm ve hep hissettim ki bu en uygun çözüm yöntemi. Gerçekten öyle mi? Tabii ki, bu sizin bir ömür boyu emek verdiğiniz bir çalışma. Nasıl hata yapabilir? O zamanlar kendimi fazla zorladım. Shen Nuo. Beni çok hayal kırıklığına uğrattın. Bu Dekan Zhou. Siz tam olarak ne demek istiyorsunuz? Nuo tam olarak neyi yanlış yaptı? Tabii ki. Yağcılık yanlış yerde. Dekan Zhou hayatı boyunca. En çok bu tür insanlardan nefret eder. Evet, Dekan Zonu'nun bu kadar. Shen Nuo'nun Dekan Zonu'nun yayınladığı makaleye itiraz etmesidir. Daha birkaç yıl oldu. Shen Nuo nasıl değişti? Siz ne anlarsınız? Bu bizim Nuo'muzun nezaketi. Herkesin önünde Dekan Zhou'yu utandırmak istemiyor. Ama bu yüzden. Chen Wanging'in kazandığı nasıl söylenir? Evet, bu sonuç adil değil. Chen Wanning kazandı. Çünkü gerçek doğru cevabı yazdı.
Nasıl olur? Sadece 2-3 satır yazdı. Nasıl doğru cevap olabilir? Sorun ne kadar zorsa. Çözüm yolu genelde o kadar basittir. Bunu bana. Sen söylemiştin. Unuttun mu? Reddettiğin bir cevapla sorunu çözmek. Sonra da söylediklerin hakkında hiçbir şey bilmemek. Üstad, gerçekten önünde duran. Bu öğrencinin kimliğini doğruladın mı? Acaba bu mektubu yazan o değil miydi? Ben değilsem, sen misin? Ben? Van Ning'in sorduğu makul bir soru. Shenno, sen bu kadar heyecanlanıyorsun. Acaba vicdan azabı mı çekiyorsun? Kim vicdan azabı çekiyor? Hiç de bile. Dekan Zhou dedi ki, onunla hep yazışan. Bizim Shenno'muzmuş. Yanlış olabilir mi? Bildiğim kadarıyla, Bay Shen, sizin bir de büyük kızınız var. Adı Shen Ruo. Ruo karakteri. Küçüklüğünden beri başarılı. Özellikle araştırmada iyi. Ve birçok ödül kazandı. Lütfen saçma konuşmayın. Evet, bizim Shen ailesinin işini. Sen nasıl bilirsin? Bay Shen, unuttunuz galiba. Büyük kızınızın. Otopsisini ben yaptım. Onun bilgilerini. Tabii ki biliyorum. Yani demek istediğin. O zaman benimle yazışan Shenro. Onun büyük kızı mıydı? Hey Bay Shen. Bu tam olarak ne demek? O zaman. Sen de bana kesinlikle söylemiştin ki. Benimle yazışan Shenro'ymuş. Sonradan adını Shenro olarak değiştiren. Ha. Sen de o zaman kendi ağzınla kabul etmiştin. Evet. No gerçekten no. Korkarım Shenno. Shenro değil. Kardeşim, bugün bu konu hakkında Van Ning'e bir açıklama yapmanı umuyorum. Ah, tabii ki. Yarışmamızın adil olması için. Jüri grubu olarak birlikte soru hazırladık. 3 gün sonra canlı yayında onlar için bir resmi yarışma düzenleyeceğiz. Ne dersiniz? Shenno, bir sorunun var mı? Sorun yok. Tamam, o halde kararlaştırıldı. Baba, o Chen Van Ning gerçekten Shenro mu? İmkansız. O gün onun cesedini kendi gözlerimizle gördük. Hua Tuo dirilse bile bir yığın et parçasını canlı bir insana dönüştüremez. Ama gözleri, kaşları Shenro'ya gerçekten çok benziyor. Benziyor ne olmuş? Anlamak istiyorsan kolay. Gidip bir bakalım, o zaman anlarız. Hadi gidelim. Baba, içlerinde hangisi Shenro? Çok uzak, ben de net göremiyorum. Sonunda kızını almaya geldin. Sessiz sedasız, kimi korkutacaksın? Adli tıp uzmanı Bay, insan insanı korkuturken öldürebilir. Kötülük yapmazsan, hayalet kapını çalmaz. Bu. Adli tıp uzmanı Bay, bu gerçekten benim kızım mı? Üzerinde yazıyor ya. Ama her ihtimale karşı. Yine de bir teyit edelim. Teyit ettiniz mi? Ettik. Lütfen örtüyü tekrar ört. Gerçekten tekrar kontrol etmeyecek misiniz? Yanlışlık olabilir. Yanlışlık olmaz. Bu benim kızım. Shenro. O halde imzanı atıp götürebilirsin. Her şey halledildi. Teşekkür ederim, vaftiz annem. Bununla Shen ailesiyle tamamen ilişkimi kesebilirim. Harika. Bir ara nüfus kaydını benim üzerime aldır. Çok da güzel hayaller kuruyorsun. Baba, Ah, duydun mu? Bana baba dedi. Sen sadece evlat edinen babasın. Neyin havası bu? Evlat edinen baba da senin vaftiz annenden iyidir. Vaftiz anne ne olmuş? Kızlar anneleriyle olmalı. Ancak o zaman mutlu olurlar. Sen ne anlarsın ki? Ah, başta Van Ning'i Shen ailesine geri göndermemin sebebi. Onun öz ailesi olduğunu düşünmemdi. Öz ebeveynlerinin yanında yiyecek derdi olmaz. Hiç zulüm görmezdi diye düşündüm. Ama kim bilebilirdi ki? Ben, kendi Van Ning'imi böyle bir cehenneme kendi ellerimle iteceğim. Bunu önceden bilseydim, o zaman canımı dişime takar. Seni alıp götürmelerine asla izin vermezdim. Ne canını dişine takacaksın? Onların parası gücü bol.
Sen bir ihtiyar olarak onlara nasıl karşı koyacaksın? Manevi anne, baba, geçmişteki şeyleri artık konuşmayalım. Ah. Shen ailesinin fark etmeyeceğinden emin misin? Merak etme, onlar. Cesedi bir an önce alıp yakmak istiyorlar. Bir kez bile bakmak istemiyorlar. Sadece Shenron'un notlarıyla. Chen Wanjing'i yenmek çok zor. Başka bir yol bulmalıyım. Vay. Bu kim? Bizim küçük kız kardeşimizi üzen. Abi, sen nasıl geldin? Duydum ki Shenro adlı o küçük kız bugün yakılıyormuş. Özellikle kutlamak için geldim. Ne oldu? Hoş karşılamıyor musun? Bu herif işe yarayabilir. Nasıl olur abi? Sadece. Sadece ne? Sadece abi. Muhtemelen hayal kırıklığına uğrayacaksın. Hayal kırıklığı? Ne demek istiyorsun? Shenruo ölmedi. Ne diyorsun? Abi duymadın mı? Chen Wanning adında biri var. Shenruo'ya tıpatıp benziyor. Sadece Shenxia'nın Chen Wanjing'in Shenruo olduğunu düşünmesini sağlarsam, o zaman Chen Wanjing'in yarışmaya katılmasını engellemesine yardım edebilir. Ah, sadece benzemekle kalıyor. Bunu ben de ailemden duydum. Shenruo yakılmak üzere. Nasıl hayatta olabilir ki? İşte bu yüzden ben de inanmıyorum. Ama o ikisi gerçekten çok benziyorlar. Ne kadar benziyorlar ki? Vücut yapısı, görünüşü, havası, konuşma şekli. %10 demiyorum. En az %90,5 var. Fırsatım olsa gidip kendim araştırmak isterdim. Bu Chen Wanning'in geçmişini. Tamam. Hemen gidip bu Chen Lanning'le tanışayım. Shen Shou'nun Shen Ruo'ya olan nefreti göz önüne alındığında. Chen Lanning, kendine iyi bak. Endişelenme baba, yarışmayı bitirir bitirmez döneceğim. Tamam. Shenruo. Gerçekten senmişsin. Yanlış kişiyi buldum. Lol yapma. Beni hapse attırdın. Kül olsam bile. Seni tanırım. Son kez söylüyorum. Yanlış kişiyi buldun. İnanmıyorsan kimliğime bak. Hala rol yapıyorsun. Tanrı adaleti sağladı. Sonunda elime düştün. Senin deliliklerine ayıracak vaktim yok. Bana vurmaya cüret mi ediyorsun? Bugün senin son günün. Bu saatte. Bu Chen Lanning nerede? Yoksa pes mi etti? Kesin düşünüyordur ki. Bizim Nuono'muza yetişemez. Korkup gelmemiştir. Bizim Doğunu gibi bu kadar yetenekli birinin karşısında. Son anda kaçması normal. Sayın jüri üyeleri. Hala gelmedi, yarışmadan. Diskaline edilmesi gerekmez mi? Zaman yaklaşıyor. Wanning neden hala gelmedi? Chen Wanning. Bugünün birincisi ben olacağım. Dekan, zaman dolmak üzere. Beklemeye devam edelim mi? Her şey prosedüre göre ilerlesin. Anlaşıldı. İlan ediyorum. Yarışma başlıyor. Yarışmacılar, lütfen soruları cevaplayın. Hey Lao Chen. Wanning seninle iletişime geçti mi? Az önce beni aradı. Şu an Kingland'da olmalı. Ama hala gelmedi. Telefonu da kapalı. Kötü oldu. Manning'in başı belada. Ne yapıyorsun? Bu yasa dışı. Yasa dışı mı? Hadi göster gücünü. Beni tekrar içeri at. Ne yapıyorsun? Anlamadın mı? Seni öldüreceğim. Söyleyeceklerin varsa konuşarak halledelim. Konuşarak mı? Beni hapse attırdığında. Neden konuşarak halletmedin? Ben değilim. Yanlış kişiyi buldun. Gerçekten dediğin Shenruo değilim. Ölüm döşeğinde hala inat ediyorsun. Gerçekten dediğin kişi ben değilim. Bak kimliğim çantada. İnanmıyorsan kontrol et. Gerçekten o değilim. Sen gerçekten Shenruo değilsin. Çözemediğim sorular olsa da, rakipsiz bir yarışmada.
Nasıl kaybedebilirim ki? Bu imkansız. Sen kesinlikle Shenro'sun. Bekle. Ölümün eşiğindesin. Git, yeraltı tanrısına anlat bunları. Seni hapse atanın Shenro olduğunu düşünmüyor musun? Telefonumda onun masumiyetini kanıtlayan deliller var. Onun suçsuz olduğunu kanıtlayabilir. Sana neden inanayım? Doğru mu yalan mı? Bir bak anlarsın. Nasıl yapmış olabilir bunu? Sen gerçekten Shenro'sun. Sınav kağıdımı teslim etmek istiyorum. Bu Chen Wanning. Şu ana kadar izi bile yok. Nono'muzun birinciliği kesinleşti. Değil mi? Şu an, gökten düşse bile. Sadece 10 dakika kaldı. Ne değiştirebilir ki? Gerçekten çok yazık oldu. Aslında bizim Nono, onunla güzelce yarışmak istemişti. Kim bilebilirdi bu kadar korkak olacağını. Yarışmaya bile katılmaya cesaret edemedi. Gelmekten korktu. Aynen öyle. Muhtemelen kazanamayacağını anladı. Şimdiden saklanıp ağlıyordur. Ha, Fazla şımarmayın. Vay, bu saatten sonra. Hala ağzın laf yapıyor. Yeteneğin varsa. Hadi, Çaman gibi. Şimdi yerden çıkar da gelsin. Soruları cevaplasın. müdür bey, sonuçları açıklayalım mı? Olur. Chen Wanging'in bu yarışmaya katılmaması nedeniyle jüri bir karara vardı. Bekleyin. Cemvanning, sen burada ne arıyorsun? Peki sence nerede olmalıydım? Saygıdeğer öğretmenler, soruları cevaplayabilir miyim? Başlayabilirsin. Wanning, hadi bakalım. Sadece 10 dakika kaldı. Kaç soru cevaplayabilir ki? Aynen, boşuna çabalıyor. İlgi çekmeye çalışıyor. Kaybetse bile çabaladım diyebilecek. Cemvanning, bekle. Bu sefer kesin kazanacağım. Süre doldu. Yarışmacılar, lütfen cevaplamayı bırakın. Kağıtları okumanın bir anlamı kaldı mı sizce? Doğrudan sonucu açıkla. Evet, bu kadar uzun süre oturduk, yorucu oldu. Zaman kaybetmeye gerek yok. Şimdi açıklıyorum. Bu yarışmanın kazananı Chen Lanning. Ne? İşte iki yarışmacının sınav kağıtları. Eğer burada oturanlardan herhangi biri değerlendirme sonucuna itirazı varsa, istediği zaman dile getirebilir. Chen Yanning galiba. Gerçekten daha iyiymiş. Shen No'nun birçok sorusu yanlış. Zorlukla geçer not almış. Bu Shen No, bu yılın ülke birincisi değil miydi? Nasıl bu seviyede olabilir? Evet, bir hata mı oldu? Gerçekten bir hata oldu. Ülke birincisi, onun ablası Shen Ro. Sayın Belediye Başkanı, bu tam olarak ne anlama geliyor? Shen Ro ve Shen No adlı iki adayın. İsimleri çok benziyordu. O zaman dikkatsizlik yaptık. Ro'yu No olarak okuduk. Bu yüzden bu karışıklık yaşandı. Ama kabul mektubu yanlışsa, o zaman Wing Bey tarafı. Neden kimse göndermedi? No'nun kaydını iptal etmek için, King Bey'in kabul mektubunda Shen Ro yazıyor. Üstelik Shen No Kinglan'a geldi. King Bey'e kaydolmadı. Bu ihmal. Zamanında fark etmedik. Hayır. Shen Ro, üniversite sınavından bir gün önce öldü. Hiç sınava girmedi. Nasıl birinci olabilir? Doğru. Adli tıp zaten kanıtladı. Ablamın ölüm zamanı. Üniversite sınavından bir gün önceydi. Garip. Yoksa ölüler kalkıp sınava mı girebilir? Bu iki kişinin isimleri çok benziyor. Acaba Wing Bey tarafı mektubu karıştırdı mı? Evet, kesinlikle King Bey'in hatası. Birinci sadece bizim No olabilir. Durumu doğrulamak için özel bir soruşturma ekibi kurduk. Tüm sınav salonu kamera kayıtlarını inceledik. Ayrıca sınav kağıtlarının el yazısı incelemesini yaptık. Bu kesinlikle imkansız. Herkes baksın. Chen Wanning'in sınav kağıdındaki isim. Shen Ruo. O Shen Ruo.
Chen Wanning, Shen Ruo. İmkansız. Chen Wanning. Burada hayalet oyunu oynama. Shen Ruo kül oldu. Hayalet oynuyor muyum? Kuzenime benim Shenro olduğumu söyleyen sendin. Onu yarışmadan önce beni kaçırmaya teşvik eden de sendin, değil mi? Burada iftira atma. Ben hiçbir şey yapmadım. Üvey babam zamanında fark etmeseydi. Şu an Shenron'un kulağına bir hayalet olmuştum. Tam da senin istediğin gibi oldu, değil mi? Shenro, senin derdin ne? No, çabuk açıkla. Nasıl böyle saçmalayabiliyor? Shen Shao abin nereye gitti? Kesin Doğu'yu geçemeyince. Onu karalamak için böyle yalanlar uydurdu. Bizim Doğu asla böyle bir şey yapmaz. Bu saatten sonra bile Shen Heng. Hala bu kız kardeşini koruyorsun. O benim abim. Beni koruması doğal. Doğruyu söylemeni tavsiye ederim. Sen kimsin? Her gün benim ablan olmamı beklemiyor muydun? Pekala. Seni memnun edeyim. Ben Shenro'yum. Olamaz. Shenro zaten. Krematoryumda yakıldı. Ben sakin bir ömür geçirebilirdim. Shen Wanning olarak. Ama siz Shen ailesi. Beni ölüme sürüklediniz. Bu da neyin nesi? Duyduğuma göre Shen Ruo aslında Shen ailesinin öz kızıymış. Bu Nuo ise evlatlık alınmış. Ben de duydum. Shenro Shen ailesinde ölmüş. Komşular kokuyu alıp polisi aramış. Buluştuklarında ceset çürümüştü. Bu aile evlatlık kızı kayırıyor. Yani bu gerçek bir kralın dönüşü, adalet aramaya gelmiş. Onun Shen Ruo olduğunu kanıtlayabilirim. Herkes iyi baksın. Bu Chen Yanning ile Bay Shen'in babalık testi sonucu. Açıkça yazıyor. İkisi baban kız. Bu imkansız. Shenro. Gerçekten Shenro'sun. Ama sen zaten. Kopmuş, çürümüştün. Yoksa siz onu çoktan. Bir avuç bulaşık yediniz. Bay Shen, gözleriniz mi bozuldu? Kendi öz kızınızı bile tanımıyorsunuz. Küçüklüğümden beri ciddi böbrek yetmezliğim var. Üniversite sınavından bir gün önce. Evde bayıldım. Babam, yani üvey babam. Aramama cevap vermeyince başıma bir şey geldiğini anladı. Üvey annemle birlikte beni buldular. Şükür ki zamanında buldular, sınavı atlattım. Ve böbrek nakli oldum. Böylece canını kurtardı. Eğer ölmediysen. 3 gün önce yakılan cenaze kimdi? O bir insan değildi, sadece domuz etiyle doldurulmuş. Bir manken. Ne? Abla, bunu nasıl yaparsın? Annemizle babamız sana iyi davrandı. Onları nasıl böyle kandırırsın? İyi insan rolü yapma, o ikiyüzlü yüzünü sakla. O zamanlar bana bir kez olsun dikkatle baksanız. Onun ben olmadığını anlardınız. Yueting, gerçekten kontrol etmedin mi? O kişinin Shaoro olup olmadığını. Evet, Yueting, ne olursa olsun. O senin öz kızın. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabilirsin? Bu benim suçum değil. Ceset o kadar çürümüştü ki. Ben. Nasıl teyit edebilirdim? Teyit edemezdin değil, içten içe. Benim hiç önemli olmadığını düşünüyordum. Aha, ne olursa olsun. Xiaoro'nun hayatta olması iyi bir şey. İki kız da Kinglan'ı kazandı. Shen ailesi için çifte mutluluk. Xiaoro, hemen babanla eve dön. Ne zaman sizinle eve döneceğimi söyledim. Shenruo, yüz veriyoruz, yüzüne tükürüyor. Abla, amcan ve yengen hatanı çoktan affetti. Onlarla dön, Shenruo. O zamanlar Shen ailesini alt üst ettin. Biz artık peşini bıraktık. Nasıl hala böyle büyükleniyorsun? Shen ailesini o zaman alt üst eden başka biri. Lafın altında başka anlam var. Ne demek istiyorsun? Shenro, açıkça söyle. Demek istediğim, o olayı ben yapmadım. Sen değilsen kim? O zaman yeğeninize iyice sorun. No, bu ne demek istiyor? Çabuk söyle. Abla, bunları nasıl kameralar önünde söylersin? Tüm ülkenin izleyicileri önünde. Önceki hatanı örtbas etmek istiyorsun. Biliyorum. Küçüklüğünde ailenin durumu iyi değildi. Bu yüzden. İçinde dengesizlik var. Shen ailesinin çocuklarını kıskanıyorsun. Ama biz bir aileyiz. Ne olursa olsun. Ne hata yaparsan yap, seni affedebiliriz. Abla. Bu Shen Ruo gerçekten psikolojik olarak çarpık. Kendi ailesine bile böyle kötülük yapabiliyor. İşte bu tür insanlar. Doğuştan kötüdür. Shen ailesi ise fazla iyi kalpli. Böyle bir durumda bile onu kabul etmek istiyorlar. Ablacığım, sadece içtenlikle özür dilesen. Hepiniz seni affedebiliriz. Shenro,
Haddini aşma. No sana bu kadar iyi davranıyor. Nasıl olur da onu itersin? Görüyorum ki sizlerle ilişkimi kesmem doğru bir kararmış. Büyüklerinle nasıl böyle konuşursun? Seni boşuna mı büyüttük? Gerçekten ailemizin başına gelen bir talihsizlik. Biz Shen ailesi nasıl olur da senin gibi asi bir kız yetiştirdik? Daha önceki kuzen olayında. Aslında onu Shenlo yapmıştı ama siz ayrım yapmadınız. Ve tüm suçu bana attınız. Daha önce sizin bana olan yetiştirme emeğinizi düşünerek. Bunu öğrendiğinizde ondan hayal kırıklığına uğrayıp üzülüp sinirlenmenizden korktuğum için. Hep sessiz kaldım, söylemedim. Şimdi size söylüyorum. Bugün sizinle tamamen ilişkimi kesiyorum. Bu nasıl mümkün olabilir? No o kadar uslu ve anlayışlı bir kız. O nasıl böyle bir şey yapar? Shenruo, sen kendi hatalarını yaptın. Şimdi de pisliği Nuo'nun üstüne atıyorsun. Hiç vicdanın yok mu senin? Hata yaptın. Hala pişman değilsin. Senin gibi biri. Shen ailesine geri dönmeyi hak etmiyor. Shenruo, bizim Shen ailesinin yüzünü. Sen yerle bir ettin. Bugün, herkesin önünde. Sana iyice bir ders vereceğim. Amca, Shao Ruo'ya dokunma. Kızıma kim dokunmaya cesaret eder? O benim kızım. Vaftiz anne, kenara çekil. Nasıl sen? Oğlum, gel buraya, gel. Oğlum, unuttun mu o zamanlar seni nasıl kandırdığını? Anne, baba, Shao Ruo'ya yanlış anlamışız. Oğlum, sakın Shen Ruo tarafından kandırılma. Bunlar onun tek taraflı iddiaları. Anne, kandırılmadım. Başta ben de Shao Ruo'nun beni kandırdığını sanmıştım. Ta ki o videoyu görene kadar. Video? Hangi video? Nuo. Bu ne demek oluyor? Oğlumu mahvettin. Seni bu kötü insan. Seni öldüreceğim. Ailemiz sana bu kadar iyi davrandı. Sen nasıl olur da? Böyle bir şey yaparsın? Hayır, öyle değil. Shen no. Shen ailesi olarak ne günah işledik de. Senin gibi vefasız birini evlat edindik. Bugün. Kesinlikle seni öldüreceğim. Abi, kurtar beni. Git. Benim böyle bir kız kardeşim yok. Teyzeciğim. Hatalı olduğumu biliyorum. Kötü adam, büyük baba. Bugün babanın yerine seni iyice terbiye edeceğim. Tamam. Burası Winglan. Siz eve gidin. Seni öldüreceğim. Kötü adam. Ev işlerine halime git. Umurumda değil. Sana bu kadar iyi davrandım ama burada böyle bir şey yaptım. Benim kurallarıma uymalısın. Üstelik hayır. Şu an Shenno hala benim Kinglan'ımdan biri. Burada yaramazlık yapmanıza asla izin vermeyeceğim. Ne günah işledik de. Senin gibi birini evlat edindik. Müdür Zhou. Şu ana kadar hala düşünüyor musun? Bugün. Shenno senin o yıllardaki. Aradığın mektup arkadaşımı. Abi, sen. Bu sözler ne anlama geliyor? Teyzeciğim. Hatalı olduğumu biliyorum. Kötü adam, büyük baba. Bugün babanın yerine seni iyice terbiye edeceğim. Tamam. Burası Winglan. Siz eve gidin. Ev işlerini halletmeye gidin. Umurumda değil ama burada. Benim kurallarıma uymalısınız. Üstelik. Şu an Shenno hala benim Kinglan'ımdan biri. Burada yaramazlık yapmanıza asla izin vermeyeceğim. Müdür Zhou. Şu ana kadar hala düşünüyor musunuz? Shenno sizin o yıllardaki. Aradığınız mektup arkadaşı mı? Sen. Bu sözler ne anlama geliyor? Müdür Zhou. Aldatıldınız. Aradığınız o mektup arkadaşı. Kesinlikle Shenno değil. Aslında. Shenro. Ama önceki bilgiler hiç uyuşmuyordu. Müdür Zhou. Shen ailesini bir üst seviyeye taşımak için. Sizi kandırdım. Onun. Kinglan'a girmesini sağladım. Ne? Shaoro bulunmadan önce. Hep Shenno olarak anılıyordu. Shenno. Hep onun adını gasp etti. Ona geri vermeyi reddetti. Bu yüzden mecbur kalıp onun adını değiştirdik. Shenruo dedik. Yani, başından beri biliyordun, aradığım kişinin. Shaoruo olduğunu. Hep benim hatam. O zaman sadece düşündüm ki ne de olsa. Shaoruo artık yoktu, bir kontenjan boş kalıyordu. O halde Nuo'ya bırak, ne de olsa. Aile içinde kalsın bu iş. Ay. Senin aklın karışmış işte. Shaoruo. Hep babanın hatasıydı. Baba kötüydü. Baba, senden özür dileyebilir miyim? Yok, bana layık değil. Shaoruo. Daha önce amcan seni yanlış anladı. Lütfen, amcanı affet. Evet, Shaoruo. Ne de olsa. Hepimiz bir aileyiz. Bir aile. Ben Shenno'yla aile olamam. Shaoruo, hep babanın hatası. Eğer kabul edip benimle Shen ailesine dönersen. Hemen şimdi Shenno'yu aileden atacağım. Baba, bana nasıl böyle yaparsın? Bana baba deme. Ben senin baban değilim. Shaoruo,
Eskiden ağabeyin aklı karışıktı. Ağabeyinin hatasıydı. Bizimle eve dön. Ağabeyin bundan sonra sana iyi bakacak. Yarım yamalak incitmeyecek. Hiç umurumda değil. Shaoro, çocukluk yapma. Hepimiz kan bağı olan bir aileyiz. Aile içinde geçmeyen kin olmaz. Aile. Ben, babam ve manevi annem, işte biz bir aileyiz. Ne olursa olsun, onların seninle kan bağı yok. Bizim Shen ailesi gibi değil. Kan bağı. Eskiden safça düşünürdüm. Kan bağının dünyadaki en sağlam şey olduğunu. Peki ya siz? Akrabaların seçilebileceğini bana öğreten sizdiniz. Kendin seçebilirsin. Ve sen benim akrabam olmayı hak etmiyorsun. Hadi gidelim baba. Anne, Shaoro. Sessiz olun. Winglan Araştırma Enstitüsü'nün Shenro'yu listeden çıkardığını ve gelecekte asla işe almayacağını duyuruyorum. Bitti. Her şey bitti. Hadi, şimdi nereye gidiyoruz? Tabii ki karakola gidiyoruz. Manning'in hukuk kaydını hemen benim üzerime alalım. Bundan sonra sen benim, Shenron'un meşru kızımsın. Hayal görüyorsun. Danning, vaftiz anneni dinle. Hukuk kaydı bende olacak. Kız tabii ki annesiyle olmalı. Sana lezzetli yemekler yapacağım. Hey, bye bye. Ne yapıyorsun sen? Açıkça kızımı kapmaya çalışıyorsun. Benim üzerime alın. Ne kapması? Danning küçüklüğünden beri bana yakındı. Ben onun vaftiz anneyim. Kız tabii ki annesiyle olmalı. Ayrıca her gün ona eşlik edebilirim. Benim üzerime alınacak. Beni dinle. Benim üzerime alın. ah tamam. İkiniz de tartışmayın, bence üçümüz. Direkt aynı hane halkı defterine kaydolalım, böylece. Kimse tartışmak zorunda kalmaz. Hadi gidelim.